Avrupa'nın güneybatı kanadında yer alan İspanya, özellikle son dönemde gündemdeki önemli ülkelerden biri olmaya ve adından sıkça söz ettirmeye başladı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına gösterdiği güçlü tepki ve tüm Avrupa'da olduğu gibi İspanya'da da aşırı sağın yükseliş çabaları ülkeyi gündeme taşıdı. Elbette Katalonlar ve bağımsızlık girişimleri kapsamındaki siyasi gerilim de İspanya bağlamında sürekli bahsedilen meselelerden biri. Özellikle Pedro Sánchez hükümetiyle birlikte İspanya, uluslararası siyasette daha da görünür bir hale geldi. 10-10 serimizin bu videosunda İspanya'nın hem iç hem de dış siyasetindeki önemli gündem maddelerine göz atacağız. Ayrıca Türkiye-İspanya ilişkilerini de değerlendireceğiz. Daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın. İspanya'daki son genel seçimler 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Başbakan Pedro Sánchez'in partisi PSOE, Mayıs ayındaki yerel seçimlerde son derece kötü sonuçlar aldı. Bu nedenle başbakan, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimleri erken aldı. Bu seçimlerde Milletvekilleri Kongresi'nde 350 sandalyenin tamamı ve 266 senato sandalyesinin 208'i yeniden dağıtıldı. Kongre ve senato birlikte İspanyol parlamentosunu oluşturuyor. Öncelikle şu soruyu cevaplayalım. Senato'da neden sandalyelerin tamamı değil de sadece 208 tanesi yeniden dağıtıldı? Sadece 208 senatör doğrudan genel seçimlerde belirleniyor. Geri kalan 58 sandalyede kimin oturacağı yerel yönetim hükümetleri tarafından belirleniyor. 17 yerel yönetimin hükümetleri senatoya birer temsilci gönderiyor. Bölgelerindeki her 1 milyon kişi içinse bir temsilci daha gönderiyorlar. Örneğin yaklaşık 7 milyon nüfuslu Katalonya, İspanyol senatosuna 8 temsilci gönderme hakkına sahip. Bu şekilde toplam senatör sayısı 266'ya ulaşıyor. Ancak sadece 208 senatör doğrudan genel seçimlerde belirleniyor. 2023 seçimlerinde Muhafazakar ve Hristiyan Demokrat PP Partisi oyların %33.1'ini ve 130 sandalye kazanarak birinci parti oldu. Sosyal Demokrat Başbakan Pedro Sánchez'in partisi PSOE ise oyların %31.7'sini aldı, 121 sandalye kazandı. Buna rağmen PP beklentilerin çok altında kaldı ve muhafazakar sağ bir hükümet kurmak için sandalye çoğunluğuna ulaşamadı. PSOE ise her ne kadar ikinci parti olsa da tam aksine beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Aşırı sağcı Vox Partisi ise oyların %12.4'ünü alarak 33 sandalye kazandı. 2019'daki bir önceki seçime göre 19 sandalye kaybetti. Seçimlerin ardından hem PP lideri Alberto Núñez Feijóo hem de Başbakan Pedro Sánchez hükümet kurma görevi için hazır olduklarını ilan ettiler. İspanyol Kralı 6. Filip, birinci parti oldukları gerekçesiyle hükümeti kurma görevini ilk değerlendirmeler sonrası Feijóo'ya verdi. Ancak beklenenin altında kalan seçim sonuçları nedeniyle kendi cephesinde de tepki gören Feijóo, kongredeki oylamada yeterli desteği alamadı. Kral Filip bunun üzerine hükümet kurma görevini bu kez Sánchez'e verdi ve Sánchez kongrede yeterli desteği buldu, yeniden İspanya Başbakanı oldu. Parlamento oylamasında iki partinin de yerel yönetimlerin partilerinin desteğine ihtiyacı vardı. Ancak PP'nin yerel yönetimlere daha fazla yetkiye karşı çıkmasını içeren tutumu Feijóo'nun oylamayı kaybetmesine yol açtı. Ayrıca yerel partiler PP'nin aşırı sağcı Vox'a yakınlığı nedeniyle Feijóo'ya destek vermeyi reddetti. Bunun aksine seçimlerin ardından kongre başkanı seçilen Sosyal Demokrat Francino Armengol, parlamentoda yerel dillerin konuşulmasına izin verdi. PP ve Vox milletvekilleri parlamentoda Katalanca yapılan konuşmaları dinlemeyi reddetti. Yani 2023 seçimlerinin ardından Basklar ve Katalanlar gibi yerel yönetimlerin Sánchez'e oylamadaki desteği Sosyal Demokratları hükümete taşıdı. Hükümetin kurulması 3 ay sürdü. Sánchez, Sol İttifak Sumar'ın lideri Yolanda Díaz ile anlaşma sağlayarak hükümeti kurdu. Hükümet, Katalan ve Bask bağımsızlık partilerinin de dışarıdan desteğini almayı başardı. Sánchez'in 2017'deki tartışmalı Katalonya bağımsızlık referandumu nedeniyle hüküm giymiş olanlara af sözü vermesi etkili oldu. Her ne kadar Sánchez bu hareketiyle U dönüşü yapmış olsa da İspanyolların bir arada yaşamasını sağlamak ve istikrarı korumak için bunu yapmak zorunda olduklarını söyledi. Ayrıca Katalanlar ve Basklar genel seçimlerde aşırı sağcı Vox'un önünü kesmek için sol partilere çok güçlü destek vermişti. Sánchez'in af çıkarması ve bağımsızlık hareketlerine müsamahası özellikle muhafazakarların ve aşırı sağcıların tepkisini çekiyor. Uzmanlar Sánchez'in bağımsızlık hareketlerine bu denli yakın durmasını İspanya'nın işine gelebilecek fakat riskli bir kumar olarak tanımlıyor. Buna göre Sánchez hükümeti ayrılıkçı partileri siyasi sürece dahil ederek daha ılımlı bir tutum almalarını ve gerilimi düşürmeyi hedefliyor. Ancak öte yandan böyle bir tutumun hükümetin geleceğini tehlikeye attığı fikrini savunanlar da var.
Bunun yanı sıra 2023 seçimlerinin ardından ülkedeki kutuplaşmanın daha da belirgin hale geldiğinin altı çiziliyor. İspanya 2015-2016 yıllarında, ardından da 2019'da çok karmaşık genel seçimler geçirdi. İlklerin yaşandığı bu seçimler, diktatör Francisco Franco'nun 1975 yılındaki ölümü sonrası başlayan demokrasi döneminin en çalkantılı seçimleri oldu. Aralık 2015'teki genel seçimlerde hem Mariano Rajoy liderliğindeki PP hem de Pedro Sánchez liderliğindeki PSUV oy ve dolayısıyla sandalye kaybı yaşadılar. Ekonomik kriz, yolsuzluk skandalları ve geleneksel partilere güven kaybı sandıkta kendini gösterdi. Hiçbir parti çoğunluğu sağlayamazken İspanya'da 1977'den bu yana ilk kez son derece parçalanmış bir parlamento meydana geldi. Görüşme turları sonucu istikrarlı bir hükümet kurulamadı. Hükümetin kurulamaması nedeniyle Haziran 2016'da erken seçime gidildi. İspanya tarihi için bu bir ilkti. Daha önce hiç hükümet kurulamadığı için erken seçim ilan edilmemişti. 2016'daki seçimlerin faturası Sosyal Demokrat PSOE için ağır oldu. Sánchez'in partisi ikinci oldu. Ancak oy ve sandalye kaybı yaşayarak tarihinin en kötü sonuçlarından birini aldı. Sánchez'in partisi oyların %22.6'sını alırken muhafazakar PP partisi oyların %33'ünü alarak kesin bir zafer kazandı. Daha sonra Eylül ayında düzenlenen yerel seçimlerde Sosyal Demokratların yine kötü sonuçlar alması partide krize neden oldu. Pedro Sánchez görevden alındı. Yerine gelen geçici parti yönetimi, PP lideri Mariano Rajoy'a hükümeti kurma görevi verilmesinin ardından parlamentoda yapılan oylamaya katılmadı. Sosyal Demokratlar bu şekilde PP'nin hükümeti kurmasının önünü açtı ve peş peşe üçüncü kez seçime gidilmesine engel oldu. Ancak Sánchez'in hikayesi elbette burada bitmedi. 2017'de yeniden partisinin genel başkanı seçildi ve İspanyol siyasetindeki rüzgarı tersine çevirmeyi başardı. PSOE, PP'yi yolsuzlukla suçladı ve Haziran 2018'de Rajoy'a karşı meclise güven oyu oylaması sundu. Rajoy oylamayı kaybetti ve parlamentonun güvenini kazanmış sayılan Sánchez aynı gün başbakan oldu. Sadece birkaç gün sonra kabinesini tanıttı. Rajoy hem partisinin genel başkanlığından istifa etti hem de siyasetten çekildi. Sosyal Demokratlar artık anketlerde birinci sırada yer alıyordu. Ancak bir azınlık hükümeti yöneten Pedro Sánchez için işler kolay değildi. Üstelik aşırı sağcı Vox Partisi yükselişteydi ve Endülüs bölgesindeki yerel hükümet kaybedilmişti. 2019 bütçesinin de meclisten geçmemesi sonrası Sánchez, Nisan 2019 için erken seçim kararı aldı. Sosyal Demokratlar oyların %28.7'sini alarak bu seçimden zaferle çıktılar ve birinci parti oldular. Muhafazakar PP ise devasa bir oy kaybı yaşayarak %16.7 ile ikinci sıraya yerleşti. Fakat Sánchez'in partisi ile Sol İttifak Unidas Podemos arasındaki hükümet kurma görüşmeleri başarısız oldu. Sánchez parlamento oylamasını kaybetti ve İspanyollar bir kez daha sandık başına gitmek zorunda kaldı. 2016'daki seçimlerin ardından İspanyol tarihinde ikinci kez başarısız hükümet kurma girişimi nedeniyle seçime gidiliyordu. Kasım 2019'daki seçimlerde katılım %66.2 idi. Bu 1975 sonrası başlayan demokrasi döneminin en düşük oranıydı. Bu seçimlerde hem PSOE hem de Unidas Podemos oy oranlarında az da olsa düşüş yaşadı. Ancak yine de hükümet oluşturabilecek çoğunluğa sahip oldular. Ayrıca aşırı sağcı Vox Partisi çok büyük bir oy artışı yaşayarak 3. sıraya yerleşti. Sánchez ve Sol İttifak bu kez görüş ayrılıklarını bir kenara bıraktı. Görüşmeler başarılı oldu ve Sánchez parlamento oylamasını kazanarak başbakan oldu. Daha sonra aşırı sağcıların Sánchez'e karşı 2 güven oylaması başarısız oldu. Başbakan Sánchez bu oylamaları büyük farkla kazanarak yerini iyice pekiştirmiş oldu. Her ne kadar yeni hükümet koronavirüs ve ekonomik çalkantılarla boğuşmak zorunda kalsa da karmaşık bir seçimler dönemi geride bırakılmıştı. İspanya siyaseti Franco dönemi sonrası oluşturulan 1978 Anayasası'ndaki çok partili parlamenter monarşi üzerine kurulu. Başbakan hükümet başkanı iken İspanyol kralı, devletin başkanı ve uluslararası ilişkilerdeki bir numaralı isim sayılıyor. Kral, İspanyol siyasetinde çok büyük bir rol oynuyor ve esasında Cumhurbaşkanı görevi görüyor. Zira devletin başkanı olarak seçimlerin ardından hükümet kurma görevini veriyor, başbakan adayı öneriyor, ayrıca parlamentoyu toplayabiliyor veya dağıtabiliyor. Öte yandan kuvvetler ayrılığı kapsamında hem devletin birliğini simgeliyor hem de özerk konuma sahip yerel yönetimlere karşı İspanyol devletini bir bütün olarak temsil ediyor. İspanyol kralı anayasaya göre özerk yönetimlerin haklarına saygı duymak zorunda.
Kral ancak parlamento tarafından ilan edilebiliyor ve göreve başlamadan anayasaya uyacağına ve anayasaya uyulduğundan emin olacağına dair yemin ediyor. Öte yandan kral yasaları imzalıyor, seçim veya referandum kararı alıyor ve başbakanın davet etmesi halinde Bakanlar Kurulu'na başkanlık ediyor. Ayrıca İspanyol ordusunun başkomutanı olarak savaş veya barış parlamentonun kararlarının ardından sadece kral tarafından ilan edilebiliyor. Yine uluslararası anlaşmaların onayına ya da bu anlaşmaların reddedilmesine dair duyurular da kral tarafından yapılıyor. Kral her ne kadar birçok görev üstlense ve önemli bir konuma sahip olsa da yetkilerinin birçoğu sembolik ve temsili bir karaktere sahip. İspanyol kralı yetkilerinin tamamını ya yürütmenin ya da yargının talepleri ya da yasamanın onayı doğrultusunda kullanabiliyor. Ayrıca 1978 Anayasası'nı oluşturan ve anayasanın babaları olarak tanımlanan farklı siyasi ideolojilerden olan 7 siyasi lider, kral ile ilgili kısımlarda son derece dikkatli ifadeler kullandılar. Bu şekilde krala herhangi bir ayrıcalık tanınmasının veya kralın anayasanın üstünde bir konuma erişmesinin önüne geçtiler. İspanyol kralı ülke siyasetinin ayrılmaz bir parçası. Ancak yetkileri ve görevleri önemli olmakla birlikte genelde sembolik ve temsili. İspanyol aşırı sağın tarihi 19. yüzyılın sonlarına dayanıyor. İspanyol siyasetindeki istikrarsızlık, isyanlar ve savaşlar nedeniyle İspanyol kralı 1. Amadeo 1873 tarihinde tahttan çekilmek zorunda kaldı ve 1. İspanyol Cumhuriyeti ilan edildi. Cumhuriyetçi ve devrimci güçler halihazırda 1868 yılında monarşiyi sarsan Eylül devriminin ardından İspanyol siyasetinde büyük güç sahibi olmuşlardı. Ancak İspanyol Cumhuriyeti'nin varlığı çok uzun sürmeyecekti. 1874 yılında monarşiyi geri getirmek isteyen güçlerin yaptığı darbe sonucu Cumhuriyet yıkıldı. Yeni monarşi 1931 yılında 2. İspanyol Cumhuriyeti kurulana kadar sürecekti. Bu dönem içerisinde İspanyol aşırı sağ her ne kadar birçok akıma bölünse de Katolik Hristiyanlık etrafında birleşti. Aşırı sağcılar 2. Cumhuriyet öncesi dönemde İspanya'nın sekülerleşmesine karşı çıkan bir güç olarak destek topladı. Cumhuriyet kurulmadan sadece birkaç yıl öncesinde İspanyol ordusu içerisinde aşırı sağcı güçler son derece kuvvetlenmeye başlamıştı. Fakat 2. Cumhuriyet'in 1931 yılında kurulmasıyla aşırı sağcılar geri plana itildi. Yine bu da uzun sürmeyecekti. Zira Almanya'da Adolf Hitler'in 1933 yılındaki yükselişi İspanyol aşırı sağına taze kan oldu. Çok sayıda irili ufaklı aşırı sağcı oluşum kuruldu. Antisemitizm büyük boyutlara ulaştı. Ilımlı sağcılar ise gittikçe güç kaybetmeye başladı. 1936-1939 yılları arasında İspanyol İç Savaşı patlak verdi. Sol hükümete yakın cumhuriyetçi güçler aşırı sağcı ulusalcılara mağlup oldular. 1975'e kadar süren Francisco Franco rejimi aşırı sağcılar için çok rahat bir dönem oldu diyebiliriz. Özellikle rejimin son yıllarında son derece radikal bazı neo-nazi örgütleri kuruldu ve bu örgütler Franco rejiminin üst düzey isimlerinden destek gördü. İspanya'nın demokrasiye geçiş döneminde aşırı sağcılar bir nevi rahatsızlık verme politikası uygulayarak liberal demokratik sisteme geçişe engel olmaya çalıştılar. Ülkede kargaşa çıkarmak amacıyla aşırı sağcı örgütler terör saldırıları düzenlemeye başladı. Ancak 1981'de tekrar aşırı sağcı yönetimi geri getirmeye yönelik bir darbe girişiminin de başarısız olmasıyla aşırı sağa olan ilgi gittikçe düşmeye başladı. Özellikle 90'lı yıllarda çok sayıda aşırı sağ örgüt feshedilmeye başlandı ve ciddi bir popülariteye ulaşabilen bir parti veya örgüt kurulamadı. Ta ki 2013 yılına kadar. Muhafazakar PP Partisi'nden ayrılan bir grup Aralık 2023'te aşırı sağcı Vox Partisi'ni kurdu. Partinin en önemli gündem maddelerinden biri İspanyol Anayasası'nın yerel yetkilerin ve yerel parlamentoların kaldırılmasını içerecek şekilde yeniden yazılması. İspanyol Birliği'nin yanı sıra sıkı bir mülteci karşıtlığı, Katolik Hristiyanlığın muhafaza edilmesi ve Avrupa'nın İslamlaşmasına karşı durulması da partinin gündemleri arasında sayılıyor. Parti, İslam karşıtı açıklamalarıyla gündeme geldi. Buna göre Müslümanların büyük kısmı ülkeden atılarak İspanya yeniden fethedilmeli, camiler kapatılmalı ve imamlar tutuklanmalı. Peki Vox'un siyasi yükselişi nasıl meydana geldi ve bugün ne durumda? Vox, 2015 ve 2016 yılındaki seçimlerde oldukça kötü sonuçlar aldı. Asıl yükselişleri 2018 yılında başladı. Endülüs yerel seçimlerinde tam 12 sandalye kazandılar. İlk kez yerel bir parlamentoya girdiler. Ve orada muhafazakar hükümete verdikleri destekle aynı sene İspanyol Senatosu'nda ilk sandalyelerini de almayı başardılar. 2019 yılındaki genel seçimlerde oyların %10.26'sını alarak Milletvekilleri Kongresi'nde 24 sandalye kazandılar. İlk kez kongreye adım attılar. Ardından yapılan Avrupa seçimlerinde de oyların %6.2'sini aldılar, 3 milletvekili kazanarak Avrupa Parlamentosu'na adlarını yazdırdılar. Başarılı gidişatıyla Vox, diğer aşırı sağcı partilerin de radarına girdi.
Avrupa'nın iki aşırı sağcı ittifakından biri olan Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler fraksiyonuna girdiler. 2019 yılındaki ikinci İspanyol genel seçimlerinde ise oylarını daha da artırarak milletvekili sayısını 24'ten 52'ye çıkardılar. 2022 yılından itibaren aldıkları sonuçlarla çok sayıda yerel hükümete dahil olmayı başardılar. 2023 yerel seçimlerinde ise beklenmedik bir şekilde Avrupa'daki diğer ülkelerin aksine İspanyol aşırı sağ adeta çakıldı. Yarım milyondan fazla oy kaybeden Vox'un kongredeki sandalye sayısı 52'den 33'e düştü. Peki Vox neden yükseldi, neden çakıldı? 2017 yılındaki Katalan bağımsızlık referandumu, bağımsızlık hareketlerinin ivme kazanması ve bunun ülkede neden olduğu kriz muhafazakar PP hükümetini baskı altına aldı. Halk, PP'nin bağımsızlık hareketlerine karşı yeterince sert tavır sergilemediği görüşüyle Vox çizgisine kaydı. Ancak uzmanlara göre Vox'un yerel hükümetlerdeki son derece radikal adımları seçmenleri korkuttu. Böyle bir tablodan rahatsız olan seçmenler yeniden daha merkezdeki partilere kaydı. İspanya'da en çok gündeme gelen meselelerin başında bağımsızlık çabaları yer alıyor. Bu noktada özellikle Katalonya'nın çabaları göze çarpıyor. Katalonya 12. yüzyılda İspanyol topraklarındaki Aragon Krallığı'na bağlı bir bölgeydi. 15. yüzyıla gelindiğinde Aragon Krallığı ile Kastilya Krallığı'nın birleşmesiyle İspanya monarşisi ortaya çıkmış oldu. Avrupa'daki 30 yıl savaşları esnasında büyük kısmı paralı askerlerden oluşan kraliyet askerlerinin varlığı Katalonya'da iyiden iyiye arttı. Ve bu askerler yerel halka karşı cinayetten tecavüze kadar her türlü suçu işledi. Üstelik Katalanlar kraliyet askerlerine konaklama gibi imkanlar sağlamak zorunda bırakılıyordu. Katalanlar bu olayların ardından 1640 yılında başlayan bir savaş sonucu bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ancak İspanyol monarşisi Barcelona'yı ve Katalonya'nın geri kalanını 1652 yılında geri almayı başardı. 18. yüzyılın başındaki İspanyol Veraset Savaşı'nda Alman Habsburgların kral adayı Arşidük Karl'a destek veren Katalanlar, Fransızların Bourbon kraliyet ailesine karşı durdu. Ancak Habsburgların savaştan çekilmesiyle Barcelona, 1714'te Fransız ordusunun ve Fransızların desteklediği İspanyolların eline geçti. Aynı sene Fransız soyundan gelen ve İspanya kralı olan 5. Filip, tek bir İspanyol devletinin oluşturulması yönünde önemli bir adım attı. Kastilya Krallığı'na bağlı Aragon içerisinde Katalonya gibi oluşumların varlığına son verildi. Böylece İspanya tek bir monarşi ve hakimiyet altında birleştirilmiş oldu. Ve o andan itibaren Katalan bölgelerine yönelik yoğun bir asimilasyon politikası başlatıldı. Örneğin Katalanların dili adım adım yasaklandı. Katalanların kültürü tamamen imha edilmeye çalışıldı. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Katalan milliyetçiliği giderek artmaya başladı ve Katalanların yeniden bağımsızlığını kazanmasını hedefleyen oluşumlar kurulmaya başlandı. Franco döneminde ise Katalan bağımsızlık hareketi çok yoğun bir şekilde bastırıldı. İspanya'daki Franco rejiminin yıkılmasının ardından 1978'de yeni bir anayasanın hazırlandığına değinmiştik. Anayasada İspanyol ulusunun bölünmez bütünlüğü vurgulandı. Katalan bağımsızlık partilerine göre yeni anayasa Katalanların kendi kaderlerini belirleme hakkını ellerinden alıyordu. Katalanlar İspanya'dan bağımsız olmak istiyordu. 1980'li yılların başından itibaren Crida isimli Katalan bağımsızlık oluşumu yoğun gösteriler gerçekleştirmeye başladı. İspanya'nın sözde otonomi sürecini harmonize etmek için uygulamaya geçirmeyi hedeflediği bir yasada bu gösterilerin hedefindeydi. Zira yasanın asıl amacı Katalan ve Bask bölgelerinin gücünü kırmaktı. 2006 yılında onaylanan bir tasarı her ne kadar İspanyol hükümetinin değişiklik girişimlerine maruz kalsa da Katalonya'nın özelliğini daha da belirgin hale getirdi. Söz konusu tasarıda Katalonya ulus olarak tanımlandı. İspanyol parlamentosunda tasarıya şiddetle karşı çıkan PP partisi tasarıyı İspanyol Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 4 yıl süren bir davanın ardından tasarının en can alıcı noktaları anayasaya aykırı olarak tanımlandı ve Katalan diliyle Katalan ulusuna dair maddelerin büyük kısmı iptal edildi. Bu kararın ardından Katalonya'da geniş gösteriler düzenlendi. Daha sonra Katalonya'nın birçok bölgesinde bağımsızlık için sembolik referandumlar düzenlendi. Asıl referandumlardan ilki ise Katalonya çapında 2014 yılında yapıldı. Katalan hükümeti ve muhalefeti Katalonya'nın bağımsızlığı ve egemenliği konusunda birbirlerini destekleme kararı aldılar. Katalan egemenliğinin ilan edildiği bir belgenin yayınlanması İspanyol hükümetinin tepkisine yol açtı. İspanyol Anayasa Mahkemesi egemenlik ilanının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Ayrıca referandum sürecinin de yasalara aykırı olduğunun altı çizildi. Ancak buna rağmen referandum gerçekleşti ve katılımcıların %81'i bağımsızlıktan yana oy kullandı. Fakat sorun yine şuydu. Katılım oranı %42'de kaldı. Yani bu sonuçlar çoğunluğun referanduma ve bağımsızlığa karşı olduğu şeklinde de yorumlanabilirdi. Katalan iç siyasetindeki ayrışmaların yol açtığı tartışmalar sonucu Katalonya Başkanı Artur Mas'ın yerini Carles Puigdemont aldı. Puigdemont ilerleyen dönemlerde önemli bir aktör haline gelecekti.
Eylül 2016'da İspanya kurumları kabul etse de etmese de 2017 yılında referandum gerçekleştirileceğini duyurdu. İspanya ise bir kez daha referandumun yasalara aykırı olduğunu ve bu yüzden referanduma izin verilmeyeceğini vurguladı. Katalanlar bu kez düşük katılım ihtimaline karşı önlem aldılar. Katılım düşük olsa bile katılımcıların çoğunun oylarını bağımsız bir Katalan devletinden yana kullanması halinde referandum kabul görecekti. Bu yönde bir yasa hazırlandı ve Katalan parlamentosunda kabul edildi. Elbette tasarı muhalif Katalan partilerin tepkisini çekti. 1 Ekim 2017'de yani referandum günü İspanya Ulusal Hükümeti oy pusulalarına ve cep telefonlarına el koydu. Seçim gözetmenlerini cezalandırmakla tehdit etti. İspanya'nın geri kalanından Katalonya'ya yoğun polis sevkiyatı gerçekleştirilerek referandum engellenmeye çalışıldı. Katalan kabilesinden önemli isimler gözaltına alındı, yerel kurumların ve Katalan halkının gösterileri sokaklara taştı. İspanyol polisinin Katalanlara acımasızca şiddet uyguladığı görüntüler tüm dünyada adeta şok etkisi yarattı. Ancak buna rağmen referandum gerçekleşti ve %43 katılım oranı ile katılımcıların %90'ı bağımsızlıktan yana oy kullandı. Katalonya Başkanı Puigdemont, Katalanların bağımsızlığını resmen ilan etti ancak İspanya yönetimiyle anlaşarak bir çözüm bulma niyetiyle bağımsızlığı şimdilik askıya alacaklarını duyurdu. Fakat İspanya'dan bağımsızlığını kazanma çabalarının Katalan siyasi liderleri için elbette sonuçları olacaktı. İsyan çıkarmak, itaatsizlik ve kamu paralarının referandum amacıyla kötüye kullanılması suçlamalarından bağımsızlık liderlerine 2018 yılında davalar açıldı. 2019 yılında bu davaların hapis cezalarıyla sonuçlanması üzerine Katalonya'da sokak gösterileri başladı. Olaylarda polis ile göstericiler arasında günlerce şiddetli çatışmalar meydana geldi. Başta Barcelona olmak üzere Katalan şehirlerinde sokaklara barikatlar kuruldu ve ateşe verildi. Öyle ki polis göstericilere karşı plastik mermi bile kullandı. Yüzlerce gözaltı ve yaralanma meydana geldi. Dava açılacağını tahmin ederek Belçika'ya kaçan ve adeta sürgün hayatı yaşamaya başlayan Puigdemont'un yerine Katalonya Başbakanı olan Quim Torra sağduyu çağrısında bulundu. Peki tüm bunlar yaşanırken AB'nin tutumu ne oldu? Avrupa Birliği, Katalonya'nın bağımsızlık referandumlarını yasa dışı olarak tanımladı ve şiddetin durması yönünde çağrı yaptı. Aynı zamanda bunun İspanya'nın iç meselesi olduğunu vurgulayarak müdahalede bulunmayacağını duyurdu. İspanya hükümetinin liderliğine güveniyoruz denildi. Ayrıca Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması halinde Avrupa Birliği'nden de ayrılmış olacağına dair uyarıda bulunuldu. İspanyol dış politikasının ana hedefi 2021-2024 yılları için oluşturulan dış eylem stratejisinde açık şekilde ifade ediliyor. İspanya dış politikasına göre 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan dünya düzeni tehdit altında ve dünya giderek parçalanmış bir hal alıyor. Bu ortamda İspanya hem uluslararası arenada hem de AB içerisinde çok daha büyük bir rol oynamak ve daha kapsamlı bir varlık göstermek istiyor. İspanya küresel çapta daha büyük etkiye sahip bir uluslararası aktör olmayı hedefliyor ve bu hedefe ulaşabilmek için aktif bir dış politika yürütmeyi hedefliyor. Bu aktif dış politika 4 ana hat üzerine konuşlandırılacak. Bunlardan ilki insan haklarının korunması ve dünyadaki demokratikleşme süreçlerine destek verilmesi, bu kapsamda kolektif savunma mekanizmalarının teşvik edilmesi ve feminist bir dış politikanın uygulanması. Feminist dış politika ifadesi son dönemlerde özellikle Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile literatürde daha merkezi bir anlam kazandı. Bu dış politika türünün ismi biraz yanıltıcı olabilir. Hedef sadece kadınların söz sahibi olması veya kadın merkezli hareket edilmesi değil. Bu ifade bundan ziyade daha çok kenara itilmiş ve dışlanmış kesimlerin devlet kademesinde daha belirgin hale gelmesini tanımlıyor. Yani insan merkezli olmayı hedefleyen bir dış politikada diyebiliriz. İspanyol dış politikasının ikinci ana hattı ise adil bir ekonomi ve kapsayıcı bir toplum oluşturularak özellikle göç hareketlerinin yol açtığı zorlukların üstesinden gelmek. Amaç hem büyüme odaklı hem de sosyal anlamda adil şartlar oluşturan bir yaklaşım sergilemek. Üçüncü ana hat iklimle ilgili. Dünyanın daha yeşil, daha dayanıklı ve yaşanılır hale getirilmesi, bu nedenle kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması. Bu noktada iklim diplomasisi ifadesi de İspanyol dış politikası stratejisinde yer buluyor. Dördüncü ve son ana hat ise küresel yönetim mekanizmalarının güçlendirilmesi. İspanyol dış politikasında bu noktada en başta AB özel bir yere sahip ve daha da güçlendirilmesi, bu noktada katkı sunulması amaçlanıyor. İspanyol dış politikasında özellikle yakın Avrupa çevresi, Akdeniz, Latin Amerika, ABD ile transatlantik ilişkiler ve Sahra Altı Afrika önemli bir konuma sahip. İspanya her ne kadar olumlu bir dış politika geliştirmek istese de elbette zorluklarla da karşılaşıyor. Zorlu ilişkilerin son dönemdeki en belirgin örneklerinden biri Arjantin ile yaşananlar.
Arjantin'de aşırı sağcı Javier Milei'nin devlet başkanı seçilmesi iki ülke arasındaki ilişkileri son derece olumsuz etkiledi. İspanyol aşırı sağcı parti Vox'un daveti üzerine Avrupa seçimleri öncesi Madrid'de bir etkinliğe katılan Milei, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ve eşine karşı ağır ifadeler kullandı. Tam bir Donald Trump hayranı ve adeta İsrail sevdalısı olan sert konuşmalarıyla bilinen Milei, Sanchez'in eşi üzerinden başbakana yüklendi. Sanchez'in partisinin lanetli ve kanserojen olduğunu söyleyen Milei, Sanchez'e yönelik "senin karın yolsuz" dedi. O dönem İspanya'da Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlamaları yöneltiliyordu ve başbakan bu yüzden neredeyse istifa edecekti. Milei'nin sözleri İspanya'nın tepkisini çekti ve Buenos Aires'teki İspanyol Büyükelçisi ülkeye geri çağrıldı. Arjantin'in aşırı sağcı yönetimine göre kavgayı asıl Sanchez başlatmıştı. Zira ülkedeki solcuları desteklemişti ve bakanları Milei'yi madde kullanmakla suçlamıştı. Milei tam da bu yüzden İspanyol aşırı sağcılarına destek vermek için Madrid'e gittiğini söyledi. Ayrıca Sanchez'i Arjantin'in solcularının gerçekleştirmek istediği darbeye destek vermekle suçladı. Arjantin yönetiminin dünya çapındaki liderlerle kavgaları aslında artık alışılmış bir şey. Hatta bu biraz da Milei'nin tarzı diyebiliriz. Papa Francis'e embesil, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Pedro'ya terörist suikastçı ve Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López'e cahil diyen biri kendisi. Uzmanlara göre Milei tıpkı Donald Trump gibi rakiplerine saldırarak toplumun dikkatini dağıtıyor ve olumsuz meselelerin gündeme gelmemesini sağlıyor. Ancak buna rağmen Arjantin halkı Milei'nin kavgalarından çok kendi dertleriyle ilgileniyor. Milei'nin dışarıda yaptıklarını umursamıyorlar. Fakat her ne olursa olsun Milei'nin bu tavrı İspanya ile diplomatik ilişkileri kopardı. Milei geri adım atacak gibi durmuyor ve kavgayı sürdürmekte kararlı. İspanya, Ukrayna Savaşı'nda tamamen Ukrayna yanlısı bir tutum sergiliyor. İspanya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüyle egemenliğini ve 1991 sınırlarına dönüşü savunuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı yasa dışı ve haksız bir saldırganlık olarak tanımlanıyor. Son olarak Mayıs ayında İspanya ile Ukrayna arasında 1 milyar euro değerinde ikili savunma anlaşması imzalandı. Bu kapsamda hem askeri ve savunma desteği verilecek hem de insani destek sağlanacak ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım edilecek. Başbakan Sanchez her fırsatta Ukrayna'ya askeri ve diplomatik desteğin artırılmasından yana tavır alıyor ve bu kapsamda AB içerisindeki girişimlere destekte en önde yer alan isimlerden biri. Sanchez ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı birlik olmanın öneminin altını çiziyor ve Ukrayna'ya desteğimiz uzun müddet devam edecek diyor. Uluslararası gündemin Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra en kritik maddelerinden biri İsrail'in Gazze'ye aylardır süren saldırıları. Ve işte İspanya'nın buradaki tutumu çok daha dikkate değer bir mesele. Zira İspanya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını şiddetle kınıyor. Filistin halkından yana tavır alıyor ve İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini vurguluyor. Sanchez'in kabinesindeki bazı bakanlar, henüz saldırıların başladığı Ekim 2023'te İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini ifade etti. İsrail'i planlı soykırım yapmakla suçlayan İspanya Sosyal İşler Bakanı Ione Belarra, bu noktada ABD'yi ve AB'yi de İsrail'in işgal politikasına destek vermek ve teşvik etmekle suçladı. Belarra'nın Twitter'dan yayınladığı videolu açıklama milyonlarca kez izlendi ve İsrail'i son derece öfkelendirdi. İsrail'in İspanya hükümetini DAEŞ terör örgütüyle aynı çizgide olmakla suçladığı bir açıklama ilişkilerde büyük gerilime yol açtı. Belarra'nın ardından İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de İsrail'i Gazze'de soykırım gerçekleştirmekle suçladı. Birçok Avrupa ülkesi İsrail'in kendini savunma hakkından bahsederken İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını orantısız olarak niteledi. Ona göre masum sivillerin öldürüldüğü bu saldırılar hem bölge hem de dünya için tehdit. İspanya, Filistin'e destek tutumunu sadece sözlerle değil, eylemlerle de gösterdi. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı davaya dahil oldu ve destek verdi. Ayrıca AB içerisinde Filistin'in tanınmasına daima ön ayak olan İspanya, nihayet Norveç ve İrlanda ile birlikte Filistin devletini tanıdı. Sanchez bu kararların adil olduğunu ve Filistin halkına yardım edebilmek için önce Filistin devletini tanımaları gerektiğini söyledi. Sadece Sanchez değil, İspanya Kralı Filip de Gazze'deki yıkıma ve katliama dikkat çekti. Filip, bu iş 7 Ekim'de değil, Gazze'deki korkunç şiddet, yıkım ve insani kriz ile başladı dedi. Yani yaşananlardan İsrail'i sorumlu tuttu. Kral Filip, Gazze'deki şiddetin inanılmaz seviyelere ulaştığını söyledi. Pedro Sanchez dönemindeki Türkiye-İspanya ilişkileri için altın çağlardan birinin yaşandığını söylemek mümkün. İki ülke arasında birçok alanda yakın ikili ilişkiler göze çarpıyor. İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin seviyesi kapsamlı ortaklık şeklinde. İspanya sadece birkaç ülke ile bu seviyede bir ilişkiye sahip.
Özellikle İspanya ile Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına koydukları tepkide aynı çizgide yer alması iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haziran'daki İspanya ziyareti ortaklığı daha da perçinledi. Sanchez bu ziyarette Türkiye için ortak, dost ve müttefik ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ülkenin küresel meselelerde sergilediği harmoni vurgulandı. Ne de olsa İspanya ve Türkiye Gazze meselesiyle Ukrayna Savaşı gibi güncel olarak en önemli iki konuda birbirlerine benzer görüşlere sahip. Ayrıca iki ülke arasında hem NATO çerçevesinde hem de ikili olarak yürütülmekte olan savunma ve güvenlik işbirliğinin altı çiziliyor. Türkiye ile İspanya arasında 2021 yılında varılan kapsamlı bir savunma sanayi mutabakatı iki ülkenin askeri ilişkilerinde bir mihenk taşı oldu. Halihazırda 2017 yılında da iki ülke arasında savunma sanayinin her alanında işbirliği içerisinde hareket edilmesi kararı alınmış, resmi bir anlaşma imzalanmıştı. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gerilim nedeniyle Türkiye'ye karşı uygulanmasını istediği AB yaptırımlarına karşı çıkan ve bu yaptırımlara engel olan İspanya bu adımıyla Yunanistan'ın yine tepkisini çekti. Yunan hükümetinden gelen açıklamada Sosyalist İspanyol Başbakanı AB Konseyi'nin tutumunu dikkate almalıydı denildi. Sanchez'in Türkiye ile yakınlaşmasından ve özellikle TCG Anadolu gibi Türk projelerine verilen destekten İspanyol Hristiyan Muhafazakar Parti PP'de rahatsız. PP, Yunanistan ve Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden yanayız dedi. Elbette Katalonlar ve bağımsızlık girişimleri kapsamındaki siyasi gerilim de İspanya bağlamında sürekli bahsedilen meselelerden biri. Özellikle Pedro Sanchez hükümetiyle birlikte İspanya, uluslararası siyasette daha da görünür bir hale geldi.